Hemen şu karşısı alt taraf. Büyük bir göl var arkadaşlar orada. Gözden şu arada gözüküyor. Bir yakın çekim yapmaya çalışayım, bakayım gözükecek mi? Aynen gözüküyor arkadaşlar, bak. Şu kısım var ya. Bakın parmağımın ucunu oldu. Bakın buraya geldiğinde çaprazı verdi bana. Çıkaralım. Hazırlayalım. Şurayı bir kontrol edelim. Bakın burada zaten ufaktan bir şey olmuş gibi. Burası da çok farklı. Bakın diğer bölgelerle aynı değil bak. Bakın şurada. Gördünüz mü? Şurada çok yoğun bir şekilde ayrımı aldığımda da gördünüz mü arkadaşlar? Değerliyor %80'lere kadar. Oo. Bakın arkadaşlar. Defineci Kaptan kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir gün yeni maceraya doğru başladık arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu sefer çok farklı bir bölgedeyim. Nasıl farklı bölge dediğim yer? Burası eski Roma'nın başkenti arkadaşlar. Size isim vermek istemiyorum, sonra sıkıntı olur diye. Size en ufak şöyle bir tüyo vereyim. Hemen şu karşısı alt taraf büyük bir göl var arkadaşlar orada. İsmini vermeyeceğim çünkü burada yaşayanlar bilir buranın ismini. Gerçekten halen Roma tarihine dair çok büyük yapılar ve hazineler çıkıyor. Malum buralarda şöyle söyleyeyim, normal bir ev temeli bile eşmek yasak arkadaşlar. Tabi burada değil, alt bölge arkadaşlar. Yani o bahsettiğim gölün civarları. Biz şimdi gölden yukarıdayız. Göl bizden daha da aşağıda. Şöyle söyleyeyim. Daha önce burada bir videom daha olmuştu. Burada değildi arkadaşlar. Daha yukarıdaydım. Tek mi yapıyordum ya? O zamanlar bir şey yapıyordum muhtemelen. Size göstermiştim gölü. Onun için çok fazla isim vermek istemediğim için arkadaşlar az buçuk anlamışsınızdır. Tekrardan geldik buraya. Uzun zaman oldu buraya da gelmeyeli arkadaşlar. Bakalım, gene dedik gelelim, bir gezelim, bir şeyler var mı? Çünkü bayağıdır keşfe gelmemiştik. Burada bir dönem tekçilik yaptığımda güzel şeyler bulmuştum. Şimdi tekrardan geldik, bakalım bugün kısmetimizde neler var. Alan tarafımızı çalıştıralım arkadaşlar, çünkü şöyle söyleyeyim, bakın burası çok dik bir rampadan aşağıya sallandık. Göl hemen alt tarafımızda aşağıda. Tabi aşağıya da daha fazla inmek istemiyorum, sıkıntı olmaması için. Çünkü nedir arkadaşlar, yasaklı bölge, yasaklı bölgelere girmemek lazım. Onun için hemen biz burada başlayalım arkadaşlar. Alan tarafımızı çalıştıralım bakalım. Bize burayla ilgili aslında güzel bölge, çok zengin bir bölge arkadaşlar, öyle böyle değil gerçekten. Hemen şunu bir de kontrol edelim. Çok aşağı bakıyor. Biraz yukarı kaldıralım. Size yeri seyrettirmeyelim. Bugün tekim. Hemen alan tarafımızı açalım. Dediğim gibi arkadaşlar, burada Roma çok hüküm sürmüş. Şu an gölün içinde bile çok farklı yapılar çıkıyor. Esasında bizim burada kendi yerimiz de var. Ama burası bizim kendi yerimiz değil arkadaşlar. Normal bir ormanlık arazideyiz. Dediğim gibi gölün üst tarafındayız biz. Şimdi şuradan alan taramımızı kaldıralım bakalım. Bize ne diyecek alan tarama.
Bakın hatta şöyle göstereyim size. Şimdi göl nerede, sen orman içindesin diyenler de olur. Şöyle bir yakın çekim yapmaya çalışacağım. Bakın buradan çıplak gözle şu arada gözüküyor. Bir yakın çekim yapmaya çalışayım, bakın gözükecek mi? Aynen gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu kısım var ya, bakın parmağımın ucunun olduğu bölge, o dağın arkası yüzü, göl orada. Buradan çıplak gözle gözüküyor. Aslında buradan kameradan da gözüküyor. Bakın tam şurada şurada bir dağ gözüküyor bakın arkadaşlar. Arka tarafı göl. Romalıların hüküm sürdüğü bir bölge. Şimdi hemen bir daha kafamıza takalım. Şimdi çıplak gözle buradan gözüküyor arkadaşlar. Göl bu tarafa doğru. Şuradan başlıyor, bu tarafa doğru gidiyor. Tekrardan alan taramızı şöyle tazeleyelim, bakalım bize ne diyecek. Bakın buraya geldiğinde çaprazı verdi bana. Tam burada, gördünüz mü arkadaşlar? Sanki buralar da kurcalanmış gibi, bakın. Birileri burada uğraşmış. Muhtemelen. Görüyorsunuz mu şurayı? Zaten bakın buranın yapısı da çok farklı bir yapısı var. Şurası arkadaşlar, bakın çok farklı. Ay anasını, gözüme sinek girdi ya. Dediğim gibi tam karşımızda göl. Aslında buradan gözüküyor çıplak gözle de. Ağaçlardan dolayı tam kamerada belki göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Buranın bakın burada farklı bir meyve ağaçları var. Şurası gerçekten farklı bir oluşum var. Şimdi sinyal bizi buraya getirdi arkadaşlar. Alan tarama gördüğünüz gibi. Kontrolleri sağlayalım isterseniz beraber. Şunları bir bırakayım şuraya. Burada çalışma olmuş. Ya kurcaladılar burayı. Şimdi arkadaşlar, küreğim nasıl? Murat diye bir arkadaşımız hediye etti küreği. Kampçı küreğiymiş. Aslında böyle toprak zeminlerde çalışmak için güzel bir kürek. Buradan buna da teşekkür ediyorum Murat kardeşim. Küreğini bakalım bugün nasip olacak bize inşallah. Hediye etti. Sağ olsun. Şimdi arkadaşlar cihazları bir çıkaralım. Hazırlayalım. Şurayı bir kontrol edelim. Bakın burada zaten ufaktan bir şey olmuş gibi. Burası. Bir de burası da çok farklı. Bakın diğer bölgelerle aynı değil bakın. Diğer bölgelerde şurada bir düzlük var. Sanki burada bir yaşam alanı varmış gibi bir şey veriyor burada arkadaşlar. Çünkü tam karşısı dediğim gibi göl. Muhtemelen burada bir yaşam alanı var arkadaşlar. Ve de Roma. Arkadaşlar Roma deyince insanın aklına başka bir şey gelmiyor. Arkadaşlar hemen cihazları kuralım, size geri dönelim. Şimdi arkadaşlar cihazlar hazır. Kontrollerimize hemen başlayalım. Burada gördüğünüz gibi zemin arkadaşlar, burayı biraz da hafif meyilli. Şimdi şuranın başlayalım. Şöyle 5'e 5'le 5 metreye 5 metre arkadaşlar. Başlayalım.
Bakın şurada. Gördünüz mü? Şurada çok yoğun bir şekilde bize bir şey verdi. Değer verdi arkadaşlar bakın. Neymiş? Tabii bakın şurada %95'lere kadar gördünüz mü? Değer veriyor. Şu bölgede bir yerde arkadaşlar. Şu bölgede. Şimdi biz buradan başladık. Fark ettiyseniz bakın bu şekilde geldiğimizde şu bölgede bize sinyali verdi. Aynen. Değerleri soruyorlar arkadaşlar bakın. %95'lere kadar. Gördünüz mü? Şu bölgede bir yerde bize güzel bir değer veriyor. Değerleri. Allah. Şimdi. Resetleyelim. Bakın burada ayrımı alalım bakalım ne diyecek bize. Ayrımı aldığımda da gördünüz mü arkadaşlar? Değerli veriyor %80'lere kadar. Oo, süper. Bak 90'lara kadar çıkıyor şu an. 90'lara kadar çıktı arkadaşlar, gördünüz mü? Resetleyelim bir daha. Bak değerli diyor. Değersiz dedi, değerli dedi. Evet. Bir değerli diyor, bir altına atıyor. Bir yerde de arkadaşlar değersiz veriyor. Şimdi burada sinyalimiz var, güzel. Güzel bir sinyal var arkadaşlar. Dediğim gibi bakın tam orada. Mesela Konrad'la sinyal aldığım bölge şurası, bakın oradan da dedektör. Zaten arkadaşlar şöyle bakın oradan başlıyor değer vermeye, şu aşağıya kadar. Şu kazılan yer var ya arkadaşlar, oraya kadar bize bir şey veriyor, sinyal. Ve değer de verdi. Burada şuradan başlayacak. Şimdi şu alanı arkadaşlar komple açacağız. Bakın burada ufaktan dediğim gibi ya burası bir batma oldu ya bir çalışma oldu burada. Acaba burası mezar mı yoksa mahzen girişimi ya da yerleşim yerinin yerimi tam çözemedim arkadaşlar. Çünkü çok şurası dümdüz arkadaşlar bakın. Şuradan hafif bir meyili var ve şurası düzeliyor şu bölge. Ama burası çok dik. Gerçekten çok farklı. Şimdi arkadaşlar tripod ayaklığı kuralım. Kafamızdan çıkaralım ve burada çalışmaya başlayalım bakalım. Size de sallantısız bir görüntü olsun. Onun için hemen tripod ayaklığı kuralım ve başlayalım arkadaşlar. Evet, tripod ayaklığı kurduk. Şöyle hemen
Taş sanki toprağa dönmüş arkadaşlar. Baksanıza. Acayip bir şey ya. Her yer çok kuru. Nasıl gözüküyor mu orası? Şöyle biraz daha olsa nasıl olur? Bakalım şöyle. Yani bir nebze daha iyi. Taş toprağa dönmüş sanki ya. Çapa işlemiyor. Hafif kalıyor çapa. Levye daha ağır. Şöyle kaldırıp vurduğunuzda parçalıyor burayı en azından.
Hep biz mi hediye vereceğiz değil mi arkadaşlar? Biraz da bize hediye gelsin ya. Yani sağ olsun kardeşim. Küreği hediye etti bize de. Nasıl bir toprak ya? Gözüküyor mu burası ya? Aslında şurayı böyle alacağım ama kamerayı çok sıcak arkadaşlar, çok. Öyle böyle değil. Şurasını kazdığımız için şurası göstermiyor muhtemelen. Ama baya derine indik. Eski duvar kalıntıları muhtemelen. Bu taşlar arkadaşlar burada. Başka ne olabilir ki? Şuraya bakın. Sıcak. Bu nedir ya? Ankara'ya yağmur yağmış. Geçen hafta. Burada bir şey yok. Çok farklı bir iklimler ülkemizde var. Artık buraya da yağmur yağsa iyi olur ya. Yangınlar filan sıkıntı arkadaşlar ya. Ormana girmek de yasak. Malum. Elimizden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kazmaya devam. Çok sıcak ama ya. Bu nedir ya? Yani toprak mı kazıyoruz? Kaya mı parçalıyoruz anlamadım.
çok terledim arkadaşlar. Çok aşırı sıcak. Şuraya bakın. Bu ne ya? Buraya bir şey yapmışlar ama bu tarafa doğru da arkadaşlar şöyle sanki kazılmış gibi duruyor şurası ama böyle bir görüntü var. Of. İşimiz zor. İşimiz zor arkadaşlar. Şimdi çok yoğun bir sıcaklık var ya. Burası da öyle bir şey ki arkadaşlar. İnanın toprak gibi gözüküyor ama maalesef toprak gibi de değiller ya. Böyle bir şey yok. Taş toprağa mı dönüşmüş? Bir şey olmuş. Acaba göl buradan daha uzundu da hani buralara mı çıkıyordu? Zamanla çekildi mi? Çok tarihi bir göl. İnanın sanki toprak parçalıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar böyle. Vay anasını ya. Böyle bir şey olamaz ya. Harbiden. Başlık girmiş ya. Vay anasını ya. Az daha mı genişletsek? Başlık tam oturmadı ya. Bakalım girecek mi?
Başlık oturdu. Burada bir yerde tam oturmadı ama burada bir yerde sinyali aldı arkadaşlar, bakın. Bir tık daha şöyle genişletsek olacak. Baya derine indik arkadaşlar. Şimdi yakınlarda bir yerdeyse, yani malzemeye yaklaştıysak zarar vermek istemiyorum. Çünkü bayağı bir derine indik. Şuraya bak ya. Ne kadar derine indik. Bak, sinyal vurup geçiyor. Burada. Bakın. Bayağı bir yaklaştık bence. Şimdi yaklaştık ama ne kadar yaklaştık? Bak. Şuna bakın arkadaşlar. Vay. Ulan bu ne? Taş parçası gibi duruyor ya. Nasıl bir şeymiş bu ya? Allah Allah. Vay. Abi bu ne böyle? Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Oo, bu ne böyle lan? Şuna bakın arkadaşlar. Oo. Neymiş bu ya? Vay. Şunun güzelliğine bakın. Şunlara bakın ya. Süper. Şurayı bir kontrol edelim arkadaşlar bir daha. Bakın, başlık girmiyor. Ben her seferinde aslında geniş çalışıyordum ama bu sefer zeminin azizliğine uğradık. Zemin taştan toprağa dönmüş gibi arkadaşlar. Gerçekten şuraya bakar mısınız? Herhangi bir sinyal yok. Şimdi şuradan hemen bir ayakta durabilsek burada. Şöyle malzemelere bir ayar çekelim, şöyle temizleyelim. Taraftan su tutmak lazım ya.
Baykuş. Şuna bakın şuna. Oo, süper. Süper arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Bu neymiş böyle? Of 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 of. Şuna bakın. Aha. Bu su bidonun kapağını nereye bıraktık? Bu sıcakta suyu harcadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şuna bakın ya. Süper. Arkadaşlar muhteşem bir şey. Gerçekten çok da ağır bir şey. Şöyle bakın şöyle. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Sapsarı. Ulan bu var ya Roma prensi ha. He? Arkadaşlar sizce Roma prensi değil mi bu? Heykeller yapılmış. Şimdi şöyle koyalım bunları da. Hemen bir yakın çekim yapalım. Kamerayı kurtaralım şuradan. Vay 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 vay. Şunun güzelliğine bakın. Oo, süper. Gerçekten süper arkadaşlar. 10 numara malzeme. Gerçekten şuna bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. Vay 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 vay. Güzellik ortada arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Şöyle koyalım. Bakın. Tabi burada tam gözükmüyor. Şuraya koyalım. Nasıl durduğu gözüküyor. Şöyle daha net gözüküyor. Arka taraf yeşil ya. Bakın arkadaşlar. Sapsarılar. Baykuş 10 numara arkadaşlar. Kesin milyonluk olduk. Vay, vallahi süper. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz mu ne kadar kazdığımı? Gerçekten çok uğraştırdı burası beni. Zemin de öyle bir şey ki aslında su döküp kazmak lazım buraya. Ama bilemezsiniz arkadaşlar zeminin nasıl olduğunu. Çok 3 farklı bir toprak yapısı var. Alt taraf daha da zorlaştırdığı işi. Gerçekten zorlu bir çalışma oldu. Bir de hafif de meyilli arkadaşlar burası. Bakın düz olan bölge orası. Orası düz. Burası dediğim gibi meyilli. Bu taraf. Bayağı bir kazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Videolarımın devamı için ne yapacağız? Kanalıma abone olup videoları beğeni ve yorumları eksik etmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu ve bu çalışma gibi veya bunun tarzı çalışmalar için arkadaşlar kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni macera ve keşifler için Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.